Herkese merhabalar. XP serisinin başarısından sonra merakla beklenen Numarine 22 XP modelini elimden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bu tanıtma sırasında fazla yorum yapmadan analitik bilgilere yer vermeye çalışacağım ama eğer bazı yerlerde teknemizi övüyor olursam, sürçülisan edersek şimdiden affola diyelim. Teknemizin hidrolik yüzme platformundan tanıtımına başlayalım istiyorum. Teknenin boyu 22 metre 60 santim, eni 6 metre. Üzerinde durduğumuz denize inen hidrolik platformun da bu 6 metrelik en sayesinde üzerine alabileceği servis botu 5 metreye kadar çıkabiliyor. Şu ana kadar verdiğimiz teknelerde 4.90'lık servis botları kullanıldı. Özellikle güzel giyimli yaz akşamlarında büyük bot kullanmanın ne demek olduğunu sanırım tekne severler çok iyi anlayacaklardır. Üzerinde durduğumuz platform H&B, Alman bir platform markası. En büyük özelliklerinden biri zincirler yerine hidrolik pistonlar kullanılmış. Dolayısıyla kekamoz vesaire gibi dış etkenlerden, ki çok yıpratıcıdır deniz etkenleri, onlardan çok daha az etkilenmesi sağlanmış. Bu alan çok keyifli bir alan. Hidrolik platformun özelliklerini tekrardan anlatmaya lüzum yok. Servis botunu indirmekle beraber denize girip çıkmak için de çok güzel kullanılan bir alan. Bu alana bir ek, burada kapandığı zaman hiç fark edilmeyen ama açıldığı zaman da çok güzel bir oturma alanı olan, denize girip çıkarken keyifle zaman geçireceğimiz bir şey var. 2 tane oturma grubu bu şekilde. Kapandığı zaman hiçbir şey gözükmüyor. Yine teknemizde standart özellik olarak sunduğumuz su altı aydınlatmalarımız mevcut. 2 tane su altı aydınlatma var. İstediğiniz zaman bu aydınlatmaları yakıp balıkları seyredebilirsiniz ya da geceliğin söndürüp yıldızları seyredebilirsiniz. Bu alan çok güzel bir imkan veriyor. Şu anda teknenin önemli noktalarından biri olduğunu düşündüğüm kokpit, yani havuzluk kısmındayız. Neden önemli? Çünkü teknenin az önce 6 metre eni olduğundan bahsetmiştim. Kokpit 6 metre eni olabildiğince kullanıyor. Burada önemli özelliklerden bir tanesi kokpitin 2 ayrı versiyonunun olduğunu söylemek isterim. Bunlardan bir tanesi lounge versiyonu, yani alışageldiğimiz masa yerine bir oturma grubu ve sehpaya dönüşen bir masamız mevcut. Aslında bu masa dediğimiz kısmı 70'e 70 kaldırdığımız zaman 2 tane ayrı sehpa olabiliyor. Bunu koyup ihtiyaç halinde masaları da elektrikli olarak yükselttiğimiz zaman bir masa haline dönüşüyor. Kokpitin güzel yanlarından bir tanesi yine burada görmüş olduğunuz palamar halatlarının ve vinçin saklanmış olması. Dolayısıyla bu hem görsel olarak çok şık bir görüntü yapıyor, hem de güvenlik anlamında çocukların ya da kimsenin elini halat kısmına sokmasını engelliyor. İki tarafta da halatları yanaşmanıza yardımcı olacak palamar halat vinçleri var. Burada yine deniz severler için paylaşmak istediğim güzel bir nokta var. Palamar halat vinçlerinin switchleri, yani anahtarları bu yerde değil. Dolayısıyla ayağınıza takılmıyor. Aynı zamanda toz, kir almıyor ve kullanımı çok daha kolay. Kokpitin önemli özelliklerinden bir tanesi de burada opsiyonel olarak sunulan 3. istasyon. Bu 3. istasyonda bütün kumandalar mevcut. Baş kıç manevra pervaneleri, gaz kolları, aynı zamanda demir bile atabileceğiniz, kornasının bile olduğu bir kumanda mahalliniz mevcut. Aynı zamanda burada saklama alanları ve istenirse opsiyonel olarak buzdolabı ya da buz yapıcı konulabiliyor. Kokpitteki diğer ayrıntıları da paylaşmak isterim. Buradaki aydınlatma ve geceleri çok şık bir görüntü sağlayan mood aydınlatma söz konusu. Yine dış alanlarda JL Audio dünyanın en iyi markalarından bir tanesi olan dış mekan hoparlörleri ve müzik sistemi kullanılmış ki bu müzik sistemine Bluetooth'la sadece telefonunuzdan ulaşmanız mümkün. Yine sevdiğim özelliklerinden biri teknenin ince bir detay. Tekne sahipleri teknelerde ayakkabıları vesaireleri koymak için genelde sepet vesaire yaptırırlar. Şu kısımda çekmeceli bir ayakkabılık mevcut. Böylece
hiç göze çarpmadan bunların hepsini saklamanız mümkün. Yine oturma gruplarından bahsetmek istiyorum kokpitte. Bu gördüğünüz oturma grupları kettal ve standart olarak tekneyle beraber sunulmakta. Oldukça şık ve teknenin naturalist havasına uygun, deniz kenarında kullanılabilecek çok güzel mobilyalarımız. Kokpitten salona geçerken açıkçası sektörümüzde alışık olduğumuz şekilde her gördüğümüzde şaşırma, o şuradaki büyük alana bak dememek için kendimi zor tutuyorum. Ama sizlere somut verilerle tekneyi anlatmaya çalışacağımı söylemiştim. Bu veriler doğrultusunda vurgulamak istediğim önemli noktalardan bir tanesi, salonla kokpit arasında 3 parçalı açılabilen kapı sayesinde iç ve dış alanlar birbiriyle entegre edilmiş. Geriye doğru yürürken fark ettiğiniz üzere aşağı kısımda bir drenaj yapılmış ve bu sayede burada yüksek bir basamak olması engellenmiş. Yani tekne tamamen düz ayak olarak tasarlanmış. Sizlere 31 metrekarelik salonumuzu biraz tanıtmak isterim. Teknenin salonunun 2.10'luk tavan yüksekliğini görüyorsunuz ve yan taraflarda kullanılan cam sayesinde burası gerçekten çok havadar ve ferah bir salon olmuş. Yan tarafta 6 kişilik bir yemek masası mevcut. Burada yine söylemek istediğim, paylaşmak istediğim önemli bir nokta. Arzuya göre masanın hemen ilerisinde kapıdan önce bir günlük tuvalet konulabiliyor. Bu da teknenin önemli opsiyonlarından bir tanesi. İskele tarafından girişte master kabin, bir misafir ve bir VIP kabini var. Ön taraftan da VIP kabine ayrı bir giriş var. Bunun sebebi koridor için kaybedilecek alanları kazanıp tamamen 4 tane kabin ve kendi banyo tuvaletine sahip 4 düzgün kabin yaratmaktı. Aynı zamanda bunun bir avantajı daha oldu ki ön taraftaki misafir kabininin giriş çıkışı, erken yattı, geç kalktı vesaire gibi şeylerden misafiriniz hiç etkilenmiyor. Salona gelmişken girer girmez yine söylemek istediğim önemli bir nokta. Burada gördüğünüz bütün malzemeler, yani yer döşemeleri, yan taraftaki kaplamalar ve masadaki mermer seçeneği tamamen müşterimizin istekleri doğrultusunda değiştirilebiliyor. Dolayısıyla bu tekne bambaşka renklerle de düşünebilirsiniz. Yine salonun ilerleyen tarafında kumanda mahalli ve iskele tarafta büyük bir mutfağımız mevcut. Öyle ki 85-90 feet teknelerdeki bir mutfağa sahibiz. Mutfaktaki güzel özelliklerden bir tanesi, İçeride bir buzdolabı olmasına karşın burada sürpriz bir buzdolabımız daha var. Dolayısıyla tekne çift buzdolabı olarak düşünülebilir. Salondan da bahsettiğim üzere oldukça büyük bir mutfağımız var gördüğünüz gibi. Mutfakta çift buzdolabı, bir tanesi burada, bir tanesi salonda olmak üzere. Çokça saklama alanı mevcut. Ne gibi? Burada mesela bulaşık makinamız. Bütün alanlar çok iyi değerlendirilmiş. Burada son köşesine kadar kullanılan alanlar mevcut. Yine Franke evyemiz. O kadar ki hatta şurada kuru eşyalarınızı saklayabileceğiniz bütün tavanı kullanan bir saklama alanımız mevcut. Burada yine güzel bir espri. Mürettebatın ekstra tezgaha ihtiyaç olduğu ya da yemek yemek istediği zaman açabileceği bir kısım var. Buradaki şeylerin de hepsi saklama alanları. Baş VIP kabine inen merdivenlerin de yanında bir saklama alanı mevcut. Burası derin aşağıya, yan tarafa kadar açılabilen bir yer. Arzu edilirse saklama alanı yerine küçük bir buzdolabı da konulabiliyor. Teknenin belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi baş kabininin ayrı girişinin olması. Bu neden önemli? Çünkü koridorlara ayrılabilecek alanı kabinlere dağıtmış durumdayız. Örneğin bu kabin 12 metrekarelik bir kabin. Toplamda 106 metrekare iç, 115 metrekare dış olmak üzere teknede 222 metrekare söz konusu. Yine yan taraftaki camlar ve ortalarında açılabilir lumbozlar sayesinde çok ferah bir kabin olmuş durumda. Yine 2.05'lik
yüksekliğimiz mevcut. Queen size bir yatağımız var. Ve arkada yine kendine ait bir banyo tuvaleti söz konusu. Kabinin iskele tarafında bir çalışma masası ya da makyaj masası olarak kullanılabilecek bir mobilya mevcut. Bu mobilya istenirse komodin olarak da tefriş edilebiliyor. Yine LED aydınlatma, baş lambalarımızda oldukça şık ve güzel bir oda. İskele tarafından kabinlere inen merdivenlerin hemen yan tarafında bir saklama alanı mevcut. Bu saklama alanı arzu edilirse kurutmalı çamaşır makinesi için, arzu edilirse buzdolabı için kullanılabiliyor. Kurutmalı çamaşır makinesinin burada olması şöyle bir avantaja sahip. Arzu edilirse mürettebat kısmında da bir çamaşır makinesi konuluyor. Ve orada havlular, peştemaller ve tekne mürettebatının çamaşırları yıkanırken burada tekne misafirlerinin ve tekne sahibinin çamaşırları yıkanabiliyor. Yine salonun iskele tarafından inilen misafir kabini ve master kabinlerine misafir kabiniyle başlıyoruz. Burada tekli yataklar mevcut. Çocuklar ya da yardımcınız, misafirlerinizin tek tek kalabileceği bir kabin. Yine kendine ait banyo tuvaleti ve duşu mevcut. Yatakların altında 4 tane büyük saklama çekmecemiz var. Arkamda gördüğünüz gardıropta yine tam boy eşyalarınız için ve açılabilir lumbozumuz var. Evet, misafir kabinlerimizden sonra şimdi de az önce baş taraftaki VIP kabinde bahsettiğim orta kısımda bulunan 9 metrekarelik VIP kabinimizdeyiz. Bu kabinde sancak tarafa yerleştirilmiş. Bu teknenin yine en hoşa giden, öne çıkan özelliklerinden bir tanesi açıkçası 2 tane VIP kabine sahip olması. Bu da size ne sağlıyor? Önem verdiğiniz misafirleriniz geldiği zaman birine o kabini, birine bu kabini verdiğinizde ikisi de kırılmıyor. Çok keyifle tatillerini geçirebilecekleri kabin sunuyor. Burada yine Queen size dediğimiz bir yatağımız mevcut. Ada tipi yatak. İki taraftan da çok rahat ulaşılabiliyor. Yükseklikler artık her kabinde söylemeye alıştığım 2.05 boy mesafesinde. Yine dekoratif LED aydınlatmalar kullanılmış. Açılabilir 2 lumboz sayesinde yine klima harici çok güzel bir havalandırma sağlanıyor. Teknemizde yine bu tarafta görebileceğiniz cam kısmın arkasında 40 inçlik bir televizyon mevcut. Bose Sound sistemle beraber bütün ve Wi-Fi sistemiyle uydu yayınlarını istediğiniz şekilde seyredebiliyorsunuz. Bundan sonra da saklama alanlarını göstermek isterim. Bu kabinde de demin size bahsettiğim üzere geniş gardırobumuz ve saklama alanları mevcut. Yine Queen size yatağımızın altında büyük 4 çekmeceyle istediğiniz gibi saklama alanına sahipsiniz. Baş taraftaki komodinler de bu kabine artı bir saklama alanı katıyor. Arka tarafta gördüğünüz yine kendi duş tuvaletine sahip tam boy bir tuvalet banyomuz var. Ve misafir kabinlerden sonra şimdi teknenin en büyük ve tekne sahibinin kabini olan master kabindeyiz. Master kabinin en önemli özelliklerinden biri teknenin 6 metre eni boyunca yerleştirilmiş olması. Dolayısıyla 6 metrelik bir hacme sahip oluyoruz. Bu kabinin toplam metrekaresi 17 metrekare ve tavan yükseklikleri yine burada göreceğiniz üzere 2.05'lik oldukça yeterli bir hacmi var. Yine teknenin iki yan tarafında pencereleri ve pencerelerin içinde açılabilir lumbozları var. Bu lumbozların en önemli özelliği elbette ki klima kullanmadan açtığınız zaman içeriği gayet serin bir havayla klimaya ihtiyaç duymadan yaşamanızı sağlıyor. Hemen ileride baktığınız zaman teknenin 40 inçlik bir uydu bağlantısı olan televizyonu mevcut. Onun da altında soundbar'la sinema keyfinizi üst seviyeye çıkartmış bulunuyoruz. Teknenin yine göreceğiniz üzere bir ada yatak dediğimiz king size tabir edilen 1.80'e 2 metrelik bir yatağımız var. Yatağın bütün altı çekmecelerle saklama alanı olarak kullanılıyor. XP serisinde aslında bu oldukça şaşırtıcı ve alışıldık genetiği oldu teknelerin ki teknelerde çok fazla saklama alanı mevcut. Örneğin hemen arkamda gördüğünüz ve ileride de aynısının ikizi olan büyük ve geniş bir dolabımız, gardırobumuz mevcut. Yine karşı tarafta öyle bir gardırobumuz var. Bu kısımda
Makyaj masası ya da çalışma masası olarak kullanılabilecek çok şık bir alanımız mevcut. Saklama alanlarına örnek vermek gerekirse yine sürprizlerle dolu tekne. Burada da oldukça geniş bir çekmece mevcut. LED aydınlatma kullanılmış bu teknede. LED aydınlatmanın dekoratif özelliğinin dışında sarfiyat anlamında da avantaj sağladığını deniz severler bilir. Bu LED aydınlatma aynı zamanda dim ışıklarla açılıp kapanma özelliğine ya da kısılabilme özelliğine sahip. Teknede 4 kabin, 4 banyo tuvalet olduğundan sıklıkla bahsettik ve bunlar oldukça geniş, derli toplu banyo tuvaletler. Bu kısımda da göreceğiniz üzere buradaki malzemeler neolit dediğimiz mermerle daha kullanışlı olan bir, mermerden daha kullanışlı ama mermer görünümlü olan bir malzeme. Yine üst seviye banyo malzemeleri, işte bokki, evyeler, franke armatürler kullanılmış. İç kısımda da, yani banyo kısmında da tüm kabinlerde olduğu gibi aynı yükseklikler ve hacim korunmuş. Evet, şimdi de Flybridge ve havuzluğa alternatif bir açık alandayız. Burası da başüstü, teknenin başüstü. Burada hem güneşlenme imkanı, burada gördüğünüz geniş güneşlenme alanlarından dolayı, hem de akşam üzeri arkadaşlarınızla oturup vakit geçirebileceğiniz bir alan. Buranın yekpare olmaması sayesinde sizleri burada yatmaya zorlamıyor. Yani oturarak zaman geçirebiliyorsunuz. Bunda mood aydınlatmalardan ve buradaki yekpare ayrı müzik sisteminden de bahsedebiliriz. Üstünde güneşlenme imkanı olan alanlar aynı zamanda çok geniş saklama alanları. Burada 4 tane bu şekilde saklama alanı var. Burada gördüğünüz üzere teknenin temizliği ile ilgili kovalar, fırçalar, çizmeler, her şeyi buraya koyabiliyorsunuz. Keza yine burada gördüğünüz data hidrolik ve ultra çapa teknenin standartlarından. Ayrıca bu kısımda çok ciddi bir loça alanımız mevcut. Buraya sosis usturmaçaları dahi koyabiliyorsunuz. En başında söylediğim gibi teknenin saklama alanı açısından hiçbir eksiği yok, fazlası var diyebiliriz. Buraya gelen karbon direkler sayesinde bu kısmın üstü tamamen tenteyle kapanıyor ve çok güneşli günlerde sizin için hafif rüzgarlı, keyifli bir alan haline geliyor. Yine burada gördüğünüz sehpa ya da masa arası kısım katlanıp ön oturma grubunun altına giriyor ve burası tamamen serbest dolaşma imkanı bulduğunuz bir yer oluyor. Şimdi de Flybridge'e geçelim. Evet, şimdi de Flybridge alanındayız ki Explorer serisinin bize sunduğu en büyük avantajlardan biri hakikaten bu diyebilirim. Aşağıda gördüğünüz alanların yanında Flybridge kısmı da ön cam ileriye doğru olduğu için ve teknenin yapısından dolayı 51 metrekare gibi büyük bir alana sahip. 22-60 ya da 74 fitlik bir tekne üzerinde olduğunuza inanmak çok kolay değil. Yine bu alanda oturma grubunu görüyorsunuz. Şuraya kadar gelen karbon direkler sayesinde oturma grubunun üzeri tentelerle kaplanabiliyor. Arzu edilirse opsiyonel olarak da hardtop opsiyonu mevcut. Teknenin Flybridge'inin ön tarafına ilerlediğimiz zaman 8 kişilik masayı görüyorsunuz. Tik bir masamız var. 8 kişilik masanın şöyle de bir esprisi var. Ortada bir şampanya kovası var. Teknenin iskele tarafına baktığımız zaman aşağıya hiç inmeden bir buz yapıcımız ve 2 tane geniş çekmece tipli buzdolabımız mevcut. Ayrıca bu alanda da bir evyemiz ve bu kısımda da bir barbekü mevcut. Yine burada müzik sisteminin JL Audio ve Fusion'a bağlı müzik sisteminin olduğunu söylemek isterim. Oldukça güçlü ve güzel bir sistem ve her taraftan ayrı ayrı cep telefonunuzla ya da iPad'inizle kumanda edebiliyorsunuz. Burası Flybridge'deki kumanda mahalli. Bu kumanda mahalline gelmişken teknenin bir özelliğinden daha bahsetmek isterim ki teknenin yapısı ve motorları. Şöyle ki bu tekne 2 şekilde üretiliyor. Bir tanesi tam deplasman tabir ettiğimiz yaklaşık 1500 mil menzile sahip olan
425 Cummins'lerle olabiliyor. Hız isteyenler ve hızdan vazgeçemeyenler için de 1200 manlarla 24 knot'a kadar ulaşabilen alternatifimiz mevcut. İki teknede sadece motor değişikliği olmuyor, gövde yapıları da değişiyor. Örneğin tam deplasmanda öne bulb dediğimiz ya da dalga kırıcı olarak tabir edilebilen bir özellik geliyor ve salmalı bir yapıya geçiyor. 425 Cummins'lerle de maksimum sürat yaklaşık 13,5 knot'lara geliyor. Tabii buradaki en büyük özellik herkesin ilgisini çekeceği çok düşük yakıt sarfiyatı. Yani iki motor 8 knot'ta çalışırken yaklaşık 35-36 litre gibi inanılması güç azlıkta bir sarfiyata sahip. Benim burada genelde yaptığım esprilerden bir tanesi de kapıdaki arazi aracınız eminim daha fazla yakıyordur diyorum. Hakikaten bu boyda bir teknenin bu kadar az sarfiyatla gitmesi sanırım en etkileyici yanı. Buradan ön tarafa geçmişken hemen şeyi de vurgulamak isterim. Şu kısımda da çok keyifli güneşlenme alanları mevcut. Burada hem seyir yaparken ya da akşam üzeri yıldızları seyretmek istediğinizde kullanabileceğiniz çok geniş ve geçişi de çok kolay bir alanımız var. Evet, seyrimizin sonuna gelirken umarım 22XP ile ilgili detaylı bilgi almışsınızdır. Doğru bilgileri paylaşabilmişizdir. Yine de tekneyi gözlerinizle görmeniz, hacimlerini hissetmeniz çok önemli. Bununla ilgili ne zaman isterseniz aşağıdaki bilgilerden bizlerle ya da www.numarin.com sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.